Merhaba, mevcut düzeniyle mahvolmaya yüz tutmuş dünyadan bir süreliğine uzaklaşmak için kendini izole alanında daha güvende, aynı zamanda daha güvensiz hisseden kişi. Sana da merhaba, etrafındaki herkesin bir şeyler için çabaladığını görmesine rağmen dünyada bırakabileceği tüm izlerin sadece keyifli anlardan ibaret olduğunu düşünen kişi. アルバイトが公になったんだね。戦闘配置に俺の居場所はなくなったんだ。以来ここで水をまいてる。こんな時にですか。こんな時だからだよ。葛の胸の中もいいが、やはり死ぬ時は。 En çok da tüm keyifli anlarını tükettiğini düşünen, birçok kez kusursuz planlar yaptığını düşünse de işin sonunda elini yüzüne bulaştıran kişi. Karakterlerden bahsediyor gibi gözüksem de etrafımızda olanlara, kontrolümüz dışında gelişenlere belki size sesleniyorum. Veyahut kendimle tartışıyorum. Başarı hikayeleri, motivasyon çığırtkanlıkları, yazılımcı olun baskıları, iş garantili bir meslek seç baskıları arasında yapayalnızız. 人から幸せを与えられようとただ待ってるだけじゃないの。偽りの幸せを。それはあなたも同じでしょ。 Hiçbiri sizi ilgilendirmeyen yaşlı insan kavgalarının içine zorla sürükleniyor, ailenizin iyi ve kötü yanlarını kütlesi bozuk bir terazide tartmak durumunda kalıyor ve yaşınız ilerledikçe kütlenin ve sizi ilgilendirmeyen olayların değil, geçen zamanın ve ilgilenmeniz gerekenlerin önemini anlıyorsunuz. Ama sizi ilgilendirmemesi gerekenler sizi boğazladıkça ilgilenmeniz gerekenleri kenara itip sizi boğazlayanlarla savaşmak durumunda kalıyorsunuz. Savaşacak kadar güçlü olmak zorunda mısınız? Böyle bir durumdayken daima pozitif kalıp etrafınızdakilere ilham verici davranışlar sergileyebilir misiniz? Bu umutsuzluğun ortasındaki Shinji yapabileceğine inandırılmaya çalışılmasına rağmen yapamamaya, yapması gereken olarak dayatılan göreve fiziksel ve zihinsel olarak senkronize olamayarak sıklıkla kaçmayı tercih ediyor. Bir şeyleri yapmak birçok kişi için zor değildir. Fakat depresyondaki kişinin boğuştuğu şey zaten o yapamama hissidir. 僕は嫌いなんだ。自分が嫌いな人は他人を好きに信頼するようになれない。 Evangelion anlattığım önceki videolarda Adam, Lilith ve serinin yaratıcısı Hideaki Anno'dan detaylı olarak bahsettim. O yüzden detaylı analizimize hızlıca başlayalım. Zaman çizelgesini önceki videoda bıraktığımız yerden alıp milyonlarca yıl sonrasına gidiyoruz. Tarihsel olarak 1947 yılında keşfedilen Ölüdeniz yazmalarına animede sahip olan örgüt hakkındaki bilgilerle başlayacağız. Animedeki Seele organizasyonunun kökenleri tamamen gizemlerle örtülü. Bazı forumlarda antik çağlardan beri var olan bu organizasyonun yeryüzündeki tüm güç oluşumlarının merkezinde yer aldığı söyleniyor. Fakat bu teoriyi destekleyen bir bilgi serinin yaratıcıları tarafından doğrulanmış değil. Kendilerine büyük bir amaç edinmiş olan Seele örgütü genellikle 2001'deki monolite benzer bir monolit topluluğuyla çevrili şekilde durur. 2001'deki monolit, insanoğlunun evrimsel süreçte ne kadar ileri gidebileceğini göstermek için gönderilmişken, Neon Genesis Evangelion'daki monolitler de Seele'nin nihai hedefi olan Human Instrumentality Project ile alakalıdır. Evangelion'un ikinci oyununda aşama aşama ilerledikçe animeye dair oldukça bilgi edinilebilir. Classified Information olarak yayınlanan bu gizli belgelerin içeriğinde Ölüdeniz yazmalarının dünyanın dışı kökenli olduğu bilgisi, yaşam tohumlarına dair detaylar, Longinus mızrağının kullanımı ve birçok kehanet yer alıyor. Ölüdeniz yazmaları aracılığıyla geçmişte yaşanan birinci çarpmaya dair bilgiler de edindiği düşünülen Seele örgütü, yazmalardaki bilgilerin kısıtlı bir bölümünü halka açıklıyor ve kendi planlarına uygun şekilde düzenledikleri kısımları kendileri için saklıyorlar. Ölüdeniz yazmalarından edindikleri bilgilerle Human Instrumentality Project'i tasarlayan Seele örgütüne animede Birleşmiş Milletleri dahi kontrol altında tuttuğu bilinen Keel Lorenz isimli karakter başkanlık yapıyor. Animede 3 farklı Human Instrumentality Project mevcut. Bu projelerden biri Seele'ye, biri Gendo Ikari'ye, bir diğeri ise dolaylı yoldan Shinji Ikari'ye ait. 今の僕が僕そのものではない。いろんな僕自身があり得るんだ。そうだ。エヴァのパイロットではない僕もあり得るんだ。 Şimdi tarihi biraz daha ileriye sararak 1999 yılına gidiyoruz. Profesör Kozo Fuyutsuki ve Shinji'nin annesi Yui Ikari tanışıyor ve Yui aracılığıyla Gendo, Kozo Fuyutsuki ile tanışıyor. 話す間もなく一方的に絡まれました。 1999 yılının Ağustos ayında Gendo ve Yui sevgili oluyor. Tarihi bir yıl daha ileriye 2000 yılını alıyoruz.
Nerv'in öncülü olan, görünürde yapay evrim laboratuvarı gibi gözüken fakat çalışmalarının çoğunu gizlice yürüten Gihern ekibi 2000 yılında Seele'den aldıkları bilgileri kaynak edinerek Adam'ın yaşam tohumunun bulunduğu Antarktika'ya doğru Katsuragi seferini başlatırlar. 12 Eylül 2000 tarihinde ise Gendo Ikari, Katsuragi seferinden ayrılıp Adam'ı bulma çalışmalarına dair araştırmaların kopyalarıyla birlikte Japonya'ya döner. Çünkü bir sonraki gün gerçekleşecek olayı bir şekilde öğrenmiştir. Doktor Katsuragi ve ekibi 13 Eylül tarihinde Adam'ı keşfederler. Adam'ı başarıyla dışarı çıkarmalarına rağmen ilk temas deneyi üzerine çalışılırken yapılan bir hata sonucu, ki bu hata Longinus mızrağının Adam'dan çıkarılmasıdır. Deneye dair alternatif bir yorum ise bir insan bedeniyle Adam'ın ruhunun birleştirilmeye çalışılmasıdır. Patlama sonucunda Adam'ın ruhu serbest kalır ve donör bir bedene yerleşir. Bunların sonucunda ise Tabriz yani Kaworu doğar. Konuya dair birçok teori olsa da deney ikinci çarpmaya sebep olur ve babasıyla birlikte Antarktika'da olan Misato Katsuragi, babası tarafından patlamadan korunması için bir kapsüle yerleştirilir. Patlama sonucu milyonlarca insan ölür ve Adam'dan geriye görünürde sadece embriyosu kalırken araştırma ekibinden sadece Doktor Katsuragi'nin kapsüle sokarak koruduğu kızı Misato Katsuragi hayatta kalır. Patlama sonucunda doğan Kaworu ise Seele'ye teslim edilir. Kaworu 24. bölüme kadar herhangi bir şekilde ortalıkta gözükmezken Misato ise babasının yaptığı fedakarlığı zihninde ondan nefret etme sebebi olarak görmekle beraber uzun süre seçici konuşmamazlık denilen kaygı bozukluğunu yaşar. 名は桂木美里。桂木博士のお嬢さんか。はい、もう2年近くも口を開いていません。 İkinci çarpma oldukça önemlidir. Çünkü Seele, Adam'ın keşfiyle birçok projesini hayata geçirmek için radikal adımlar atar. Bu projeler sırasıyla kara ay keşfetme kazıları, yapay evrim laboratuvarı çalışmalarını hızlandırma, Human Instrumentality Committee'nin kurulması ve en önemlisi Project E'nin devreye sokulmasıdır. 我々のアダム再生計画、通称 E 計画のひな形たるエヴァ0号機だよ。 2001 yılına geldiğimizde ise Marduk Enstitüsü'nde eğitim görecek olan Evangelion pilotları doğar. 2001 yılı da oldukça önemlidir çünkü EVA pilotu olmak için ikinci patlamadan sonra doğmak gerekiyor. Bir teoriye göre Katsuragi seferinde insanlar tanrı seviyesine çıkmaya çalışarak bir günah işlerler ve ruhların kapısı denilen Guf kapısı açılır. Ardından dünya üzerinde o an yaşayan herkes lanetlenir ve Guf kapısı kapanır. Bu tarihten sonra doğan çocuklar ise günahsızdırlar. Her ne kadar ilgimi çekse de garip bir teori, dediğim gibi animedeki dinsel referanslara fazla bel bağlamamak gerekiyor. En doğru olarak bakılması gereken olay, Guf kapısı kapanır ve ikinci çarpmadan önce doğanların ruhları artık eskisi gibi değildir. マルドゥック機関エヴァンゲリオン操縦者選出のために設けられた人類保管委員会直属の諮問機関組織の実態は未だ不透明 Yüksek senkronizasyona sahip bir EVA pilotu olmak için başka bir bağlantı daha gerekiyor. Your mom. Odaklanacağımız ilk karakter, Ünite 1'in pilotu olan Shinji Ikari'nin annesi Yui Ikari. Yui Ikari'nin önemini vurgulamak için Human Instrumentality Project'ten, Evangelion ünitelerinden, EVA pilotu olan Shinji'den ve bunların Yui Ikari ile bağlantısından bahsedeceğim. Human Instrumentality Project, Adem'i bulma amacıyla Geofront'a saldıran havariler yok edildikten sonra gerçekleşebilecek olan, dünyanın kaderini belirleyecek olan seçimi yapma kontrolünü sağlayan projedir. Seele'nin Human Instrumentality Project'e dair amacı, kendilerini tanrı seviyesindeki üstün bir varlık konumuna yerleştirmek, kirpi ikilemini yaratan fiziksel formları ve onların AT field'larını ortadan kaldırmaktı. Veya farklı bir amaç da olabilir fakat ana amaçları Human Instrumentality Project'in kontrolünü tamamen ellerine almaktı. Seele üyelerinden olan Nietzsche bu üst insan fikrinin evrimleşmesinde oldukça ısrarcı olmuş olabilir. Şaka. Ama güzel karakter çizimi. Seele amaçlarını gerçekleştirmek için ikinci patlama sonrasında Gihern aracılığıyla yapay evrim laboratuvarlarında EVA'ları yaratmaya koyuldu. EVA olarak gördüğümüz robotlar aslında kısıtlayıcılara sahip başlı başına bir yaşam formudur. Evangelionlar asıl olarak Adam'ın genetik klonlarıdır. Ünite 1 hariç. Ünite 1 Lilith'in bir kopyasıdır. Evangelionların Adam'ın klonu olmalarının dini bir göndermesi mevcut. EVA'lar Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılan Eve yani Havva'ya dair bir referanstır. Lilith kendini Adem'e eşit gördüğü için Adam ile anlaşamayan ve cenneti terk eden bir figürken Havva Adem'e karşı daha itaatkar bir kadın figürüdür. Elma hariç. Evangelion'da ise Lilith'in kopyası olan Ünite 1 haricindeki tüm EVA'lar daha komut verilebilir mekalardır. Dışlarında bulunan mekanik zırh
aslında Evangelyonları kontrol altında tutmaya yarayan kısıtlayıcılardır. Ünite 1 ve Sile'nin seri üretim Evangelyonları hariç bağlantı kabloları çıkarıldıktan bir süre sonra tüm Evangelyonların gücü kaybolur. Nerve karargahında kontrol altında tutulan Evangelyonların görünümü, insanlara özgü fiziksel özellikler taşımasına rağmen birbirleri arasında farklılıklar gösterebiliyor. Başarısız olan prototip Evangelyonlardan bazıları ise neredeyse bir insanınkine benzer dev bir kafatası şekline sahipken Sile'nin seri üretim Evangelyonlarının gözleri yok ve belli belirsiz bir deniz memelisine benziyorlar. EVA pilotlarının Evangelyonlarla zihinsel bağlantı kurabilmeleri için kokpite LCL sıvısının verilmesi gerekiyor ve ayrıca bu bağlantı kanalı sayesinde kokpitteki pilot Nerve ile iletişim halinde kalabiliyor. LCL aslında ilkel bir çorbadır. İlkel çorba teorisi, yaşamın nasıl başladığına dair üretilen Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında temelini attığı teorilerden biridir. İnsanlık yaşamı öncesine dayanan evrimsel süreçte yeryüzünde mineraller mevcuttu ve bu mineraller bir araya gelerek evrimsel süreci başlattı diyerek basit bir tanım yapabiliriz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Miller-Urey deneyini araştırabilirsiniz. Evangelyon'da ise LCL, insanların yani Lilinlerin atası olan Lilith'in kanıdır ve kokpitin içerisinde amniyotik bir sıvı olarak yer alır. Kokpitin EVA'ya girişi ise çocuğun annesinin rahmine geri dönüşünü temsil eder. Freud'un Oedipus kompleksi olarak tanımladığı kavramı, hayata dair zorluk seviyeleri artan karakterlerin sığınacak tek noktaları olan annelerine geri dönmeyi dürtü haline getirerek cenin pozisyonuna geçişlerinin sembolize edilişini sinemada çok kez gördük. Oedipus kompleksinde olduğu gibi bilinç dışında kötü bir baba figürüne sahip olan Shinji de finalde dik bir halde de olsa cenin pozisyonunda duruyor. 悪く思わないでね。 Psikolojideki gelişim kuramının en önemli evrelerinden olan fallik döneminde annesini kaybeden Shinji, fallik dönemi gereği sağlıklı bir şekilde ilgisini babasına yönlendirebilecekken, babası tarafından tıpkı Kral Oedipus'un bir çobana teslim edildiği gibi öğretmenine teslim ediliyor. İmgesel olarak kendini ailesiyle özdeşleştirebileceği tüm kanalları tıkanan Shinji'nin sevilen ve değerli biri olarak inşa edilmesi gereken benliği böylelikle parçalanıyor ve süperego gelişimine ket vuruluyor. Bu süperego zedelenmesine Shinji'nin hastane odasındaki Asuka'ya refakat etmesi gerekirken onun çıplak bedeninden haz alarak mastürbasyon yapması örnek verilebilir. 31 Fallik dönemde gerçekleşen olaylar sebebiyle Shinji'nin sıkıntıları geri dönülmesi zor bir şekilde ilerliyor ve Shinji'nin sahip olduğu sorunların temeli buradan geliyor. Shinji'nin yaşadığı olaylar onu diğer insanlara karşı güvensiz yaparken, Shinji'nin ergenlik dönemindeki karakterinin tanımlamasını ise Ritsuko Akagi, Arthur Schopenhauer üzerinden yapıyor. 山嵐のジレンマって話知ってる？山嵐？トゲトゲの？山嵐の場合、相手に自分のぬくもりを伝えたいと思っても、身を寄せれば寄せるほど体中のトゲでお互いを傷つけてしまう。人間にも同じことが言えるわ。 Kirpi ikilemi 1900'lü yıllarda Freud'un da kaynak gösterdiği bir Schopenhauer teorisiydi. Hatta Sigmund Freud'un Amerika nefretine rağmen kirpi bulmak ve bu teori üzerine konferans vermek için Amerika'yı ziyaret ettiği de söylenmekte. Soğuk havada birbirine yaklaşarak vücut sıcaklığını yükseltmeye çalışan kirpiler ilk aşamada ısınmanın verdiği konfor ve rahatlamayla birbirlerine dikenlerini batırdıklarını anlamıyor fakat zamanla birbirlerini rahatsız etmeye başlıyorlar. Bu davranışta filozof kirpinin maruz kaldığı soğuğu insanın içindeki yoksunluklara, diğer kirpilerle yakınlaşma isteğini insani ilişkilerde aradığımız teselliye ve iyileştirme gücüne benzetiyor. Dikenler ise birbirimizi rahatsız eden, insanların birbirinin sınırlarını çiğneyen birçok özelliğiyle bağdaştırılabilir. Birbirinden uzak kalarak soğuğa yenik düşen kirpiler tekrar yakınlaşıyor ve tekrar uzaklaşıyor. Fakat bu sefer farklı bir yöntem ediniyorlar. Bizim nezaket ve görgü kuralları olarak tanımladığımız mesafeli bir sıcaklık sağlıyorlar. Arthur Schopenhauer bu davranışı şöyle anlatıyor. Ters gelen özellikler ve tahammül edemedikleri hatalar onları birbirlerinden uzaklaştırır. Sonunda bir arada var olabilecekleri nezaket ve görgünün belirlediği ortak noktada buluşurlar. Bu noktada çevrenin sıcaklığını hissetme arzusu kısmen karşılanır ama buna karşılık dikenlerin acısı hissedilmez. Kendi iç sıcaklığı çok yüksek olanlar ise ne sıkıntı vermek ne de sıkıntı çekmek için topluluklardan uzak durmayı tercih ederler. Shinji bu tanıma çok uysa da iç sıcaklığının oluşması çok zahmet isteyen bir karakter. Bunun sebeplerinden biri olarak dizide çok az yer alan anne karakteri Yui'ye gelelim.
Yani biz giderken anne babadan bahsediyoruz. Benim anamın adını ne yapacaksınız? Beyefendi. Tanımam etmem ben sizi ya. Konuş, beni sinirlendirmeyin. Anamı ne yapacağım benim? Annemi ne yapacağım benim? Ha? 2004 yılında Evangelion projesi için görev alan Yui, bedeni Lilith'in bacaklarından üretilen ünite 1 için gönüllü denek olarak kullanılmayı kabul ediyor. Fakat deney başarısız oluyor ve Yui'nin ruhu ünite 1'in çekirdeğine hapsoluyor. Ardından Yui'nin bedeni Elsiel'e dönüşüyor. 今日は君の実験なんだぞ。だからなんです。この子には明るい未来を見せておきたいです。それがユイさん最後の言葉でした。 Bunu gören Seele, Eva'ların Lilith'in soyundan gelen Lelinlerle değil, sadece Adam'ın soyundan gelirse kontrol edilebildiğini görüyor ve Eva bedenlerini Adam'ın üzerinden üretmeye başlıyor. Peki, Oh my god! Okay, it's happening! Yui neden denek olarak kendini projeye dahil etmek istiyor? Hatta neden bu deneye bebek Shinji'nin tanık olmasını istiyor? Bu konudaki spekülasyonlar çok ilginç ve oldukça karanlık. Bu spekülasyonlardan en ilginci Seele üyelerinden biriyle Yui'nin kan bağının olduğu teorisi. Seele üyelerinden biri tarafından yetiştirilen Yui, Seele'nin planlarının çoğuna erişim sağlayabiliyor ve böylece onların planlarını öğreniyor. Gizemli genç erkeğimiz Gendo, Seele'ye yakınlık kurma amacıyla Yui'ye yaklaşıyor. Yui, Seele'nin gerçekleşmesi kaçınılmaz olan planını insanlık dışı bulduğu için onların kaçınılmaz planını farklı bir yöne çevirerek insanlıktan bir iz kalması için kendi insan tamamlama projesini tasarlıyor. Yui'nin bu planının bir kısmına Fuyutsuki'nin hakim olduğu ve Yui'nin Seele'den edindiği bilgileri Fuyutsuki'ye açtığı düşünülüyor. Fuyutsuki'nin bu bilgilere erişimi sınırlıyken ikinci çarpmayla ilgili bilgileri Gendo'nun masasına fırlattığı bu sahneden bir çıkarım yapabiliriz. こんなものが処分されずに残っていたとは意外です。 Bu belgelerin kaynağı büyük ihtimalle Yui. Bu bilgilere sahip olmasından kaynaklı olarak Fuyutsuki'nin hayatı Seele tarafından tehdide uğruyor. Dolaylı olarak Yui'nin de hayatı tehlikeye giriyor. Böylelikle Yui kendi kaçınılmaz sonunu bildiği için kendi insan tamamlama projesini tasarlıyor ve aslında Yui deney sonucunda başına geleceklerden daha önceden haberdar halde gönüllü oluyor diyebiliriz. Bu gönüllülük sonucunda ünite 1 üzerinde kontrolü olan Yui, Shinji dışındaki hiçbir pilotla senkronize olmuyor ve bunu reddediyor. Başlangıçta Seele'ye ulaşma amacı güden Gendo, sonradan Yui'yi kurtarmak adına bir kurtarma operasyonu düzenliyor. Bu operasyon Yui'nin bir klonuna Yui'nin ruhunu sabitlemeyi amaçlıyordu. Fakat Gendo'nun bu planı amaçlanılanın tersine giderek Rei Ayanami'nin ilk klonunun yaratılmasıyla sonuçlanıyor. Rei Ayanami'nin ruhu Lilith'ten gelirken Yui'nin klonlanmış bedenine sahiptir. Lilith'in ruhuna sahip olmasına rağmen boş bir ruh yapısına sahip olan Rei, kendi klonlarının geçmiş deneyimleriyle bilinçleniyor. Benzer bir klon olan Kaworu da Adam'ın ruhuna sahiptir ve her ikisinin de farkındalık seviyesi arttıkça tıpkı havariler gibi bilinçlenme seviyeleri de artıyor. Ve bu gelişen bilinç dummy plug aracılığıyla arşivleniyor. Kaworu'nun arşivlenen verileri sonradan seri üretim Evangelyonlarda kullanılıyor. İlk Rei klonu Gendo'ya oldukça sadıktır. Fakat deneyimsizlik sebebiyle söyledikleri şeyler sonucunda Ritsuko Akagi'nin annesi tarafından öldürülür. 大きなお世話よ、ばあさん。何？一人で帰れるからほっといて、ばあさん。人のことばあさんなんて言うもんじゃないわ。 İkinci Rei klonuna ise söylediği her şeyi ketumlukla yerine getiren bir oyuncak bebek diyebiliriz. Ama Rei'yi sıradan bir klondan farklı kılan şey Rei'nin duygusuz bir oyuncak bebek değil, bilmeyen bir klon oluşudur. 何泣いてるの？ごめんなさい。こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。払えばいいと思うよ。 Rei, bir şey eğer ona öğretilirse veya deneyimletilirse öğrenim gerçekleştirebilen bir klondur. これが涙。泣いてるのは私。 Fakat ikinci Rei'nin kendini fedakarlık yaparak patlatmasının ardından gelen üçüncü Rei, dünyayı kavramaya başlamış ve farkındalık sahibi bir Rei klonudur. Bir parçasının insan olduğunu fark eden Rei, Lilith'i ve Yui'yi anlayarak doğru olanı yaptığını düşünme bilincine sahip olur ve Gendo'nun klonu olmaktan çıkarak Lilith ile birleşir ve Gendo'ya ihanet eder.
ardından insan tamamlama projesinin kontrolünü Shinji'ye verir. Aynı şekilde Kaworu da Seele tarafından kontrol ve manipüle edilen Adam klonu bir havaridir. Seele tarafından belirlenen amacı başlangıçta Shinji'ye yaklaşmaktır. Kaworu'nun diğer amacı tüm havariler gibi terminal dogmaya inerek Adam'ı ele geçirmek ve onunla birleşerek insanlığı yok edecek olan 3. çarpmayı gerçekleştirmektir. Fakat terminal dogmaya indiğinde Adam'ı değil Lilith'i görür ve Seele'ye artı olarak diğer herkese olan güvenini yitirerek tüm olayların ortasındaki tek saf ve mutluluğu hak eden karakter olarak görülen Shinji'ye kendi kaderinin kontrolünü devreder. Ayrıca Netflix versiyonunda pek yansıtılmasa da Neon Genesis Evangelion'da aralarında oldukça yoğun bir seksüel tansiyon vardır. Hatta Revealed filmlerde gösterildiği üzere Kaworu için Shinji'yi mutlu etmek oldukça önemlidir. Okay. Stop it. Get some help. Shinji bütün bu olaylar sonucunda fazlasıyla pasifize edilmiştir ve sürekli bir kaçış psikolojisine gömülmüştür. Misato'nun alternatif annelik yaklaşımının altında Shinji'ye Evo pilotu olmasını dayatması. でもシンジ君、正直私はあなたに自分の夢、願い、目的を重ねていたわ。それがあなたの重荷になってるのも知ってる。でも私たちはネルフのみんなはあなたに未来を託すしかなかったのよ。 Gendo'nun amacına odaklı bir şekilde çalışırken oğlunu tamamen görmezden gelmesi, 父さん、今日は嬉しかった。父さんと話せて。そうか。 Kaji'nin Shinji'ye yakınlık sergilerken aslında Shinji'yi pek de umursamaması, たまにはどうだ？お茶でも。僕、男ですよ。 arkadaşlarının başlangıçta Evo pilotu olan Shinji'ye hayranlık beslerken aslında Shinji'ye değil, onun bulunduğu konuma imrenmeleri, ここから出てくって本当か？でもなぜだよ。なぜ今更逃げんだよ。俺はお前に憧れてたんだ。羨ましいよ。俺たちとは違うんだからな。畜生。当時までエヴァに乗れるっていうのに、俺は。 ve son olarak Shinji'nin bu denli ikiyüzlü iletişim kanalına sahip olduğu bir ortama bir ışık gibi parlayan, yargılayıcılıktan çok uzak Kaworu'nun aslında bir havari olması Shinji'yi yürümeyi dahi başaramayan, mental olarak harabe haline dönmüş depresyon kümesine dönüştürüyor. Yui'nin ruhu dizi boyunca Ünite 1'in içindeydi. Nerve'ün Eva kısıtlayıcılarına rağmen Yui daima oğlu Shinji'yi korumaya dayalı hareket etti. Ki Shinji'nin mental olarak yıkıldığı bazı durumlarda tüm kontrolü eline alarak Berserk moduna geçerek havarileri birkaç kez parçaladığı oldu. Peki... Oh shit. Here we go again. Bunca olay sonucunda oğlunun Evo pilotu olmasını ve kurduğu plana göre dünyanın geleceğini belirleyecek olan çocuğun mental olarak harabeye dönüşmesinin başlıca sebebi olan Yui Ikari, iyi bir anne midir? Bunca şeyi öngören Yui'nin bu öngörüsüzlüğünü sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Video finalinde Shinji'den daha çok bahsedeceğiz. Ama şimdi Ünite 2'nin pilotu Asuka Langley Soryu ve annesi Kuyoko'ya odaklanacağız. なんで私泣いてるんだろう。もう泣かないって決めたのに。 Evangelion'un en önemli parçalarından biri olan anne rollerini fiziksel yokluğun zamanla ruhsal mevcudiyetle harmanlanması diyerek tanımlayabiliriz. Kyoko Zeppelin Soryu, Nerve'ün öncüsü olan Gihorn'de çalışan bir bilim insanıdır. Kyoko, 2005 yılında tıpkı Yui Ikari gibi bir temas deneyi üzerine çalışırken ruhu bir Evangelion ünitesinin içine çekilir. Fakat Yui'den farklı olarak Kyoko'nun ruhunun sadece belirli bir bölümü Ünite 2'nin içine çekilir ve Yui'nin aksine Kyoko hayatını kaybetmez. Fakat ruhunun en önemli parçalarından olan annelik bölümü Ünite 2'nin içine hapsolur. Bu temas deneyi sonrasında annelik özelliklerini kaybeden Kyoko, zihinsel olarak gitgide dengesiz davranışlar sergilemeye ve Asuka'nın oyuncak bebeklerinden birini kendi kızı Asuka sanmaya başlayarak sadece o bebekle iletişim kurar. アスカちゃん、ママね、今日はあなたの大好物を作ったのよ。あら、好き嫌いしているとそこのお姉ちゃんに笑われますよ。 Akıl hastanesine yatırılan Kyoko, ikincil bir zihinsel travma olarak kocasının kendi doktoruyla evlendiği bilgisini edinir. 私だって医師の前にただの人間。
一人の女ですわ。 Asuka'nın Evo pilotu olmak için seçildiğini haber vermek için hastaneye geldiği gün ise Kyoko intihar eder. あの時ママが天井からぶら下がってたの。その顔はとても嬉しそうに見えたわ。でも私はその顔がとても嫌だったの。 Biyolojik annesini intihar etmiş halde bulan Asuka asla atlatamayacağı bir travmaya sahip olur. 人から幸せを与えられようとただ待ってるだけじゃないの。偽りの幸せを。それはあなたも同じでしょ。 Etrafında ona sevgi veya ilgi gösterecek hiç kimsesi kalmayan Asuka, varoluşunu kanıtlayabilmek adına tutunabileceği tek amaç olan Evo pilotu olmaya kendini adar ve asla ağlamamaya karar vererek kendini güçlü bir yetişkin olarak görerek hayatına devam eder. 私は一人で生きるの。パパもママもいらない。一人で生きるの。私はもう泣かないの。でもまだ泣いてる。 Asuka diziye girişinden itibaren görüldüğü üzere derslerinde başarılı, 問題に何が書いてあるのか分かんなかったのよ。まだ漢字全部覚えてないのよね。で、こっちのこれはなんて書いてあるの？熱膨張に関する問題だよ。熱膨張？幼稚なことやってんのね。ドドのつまり、物ってのは温めれば膨らんで大きくなるし、冷やせば縮んで小さくなるってことじゃない。私の場合、胸だけ温めれば少しはおっぱいが大きくなるのかな。何？ ilgi çekici, kararlılık sahibi, istediğini elde etme konusunda ısrarcı ve oldukça özgüvenlidir. Yani Shinji'de olmayan tüm özelliklere sahiptir. Ama bunların hepsi başlangıçta böyledir. Ve bu başlangıçtaki karakter özellikleri toksiklikle birleştiğinde Asuka ile ilk kez karşılaşan izleyicilerin çoğu Asuka'dan nefret edip etmeme kararsızlığıyla baş başa kalır. Halbuki Shinji de Asuka da oldukça trajik geçmişe sahip çocuklardır. Kendilerinden nefret de etseler varlıklarını değerli kılmak için Evo pilotu olmuşlardır. でも私たちにはそういう子供たちが必要なのよ。みんなで生き残るためにはね。 Asuka, Shinji'nin toksikliğini ve hassas bir kişiliğe sahip oluşunu sürekli olarak aşağılanacak özellikler olarak görüyor. あんたなんかに同情されたらこの私もおしまいだわ。 Rei'den Gendo'nun oyuncak bebeği olduğu ve her denilen görevi sorgusuz yerine getirdiği için nefret ediyor. あんた碇司令が死ねと言ったら死ぬんでしょ。そうよ。 Asuka karşılaştığı herkesten nefret ediyor. Çünkü acı içinde ve kaldırabileceğinden çok daha büyük bir çocukluk travması var. Bu yüzden de herkesle rekabet içinde. Rei ve Shinji ile en iyi Evo pilotu olmak için rekabet halinde, Misato ile Kaji'nin ilgisini çekmek için rekabet halinde ve bu rekabetler gitgide Asuka'nın bu rekabetleri kaybedeceği yönde ilerliyor. 男の子も嫌、パパもママも嫌、一人は嫌。 Asuka acısıyla baş etmeye çalışırken, etrafındakilere toksik olarak bakarken kendisi de olunabilecek en toksik şekilde özellikler taşıyor. Bu da Asuka'yı acısıyla nasıl başa çıkacağını bilmeyen biri ve insan yapıyor. 自分だって子供のくせに。 Asuka, sert ve ağlamayan bir kabukla çizdiği sınırı acılarından kaçış olarak kullanıyor. Annesinin ruhunun barındığı Unity 2'ye robot muamelesi yapan Asuka, bir süre sonra senkronizasyonunu kaybetmeye ve etrafında başarılı olarak görünen karakter yapısını yitirmeye başlıyor. Bu senkronizasyon düşüşü sebebiyle etrafına daha saldırgan olan Asuka, Rei ve Shinji'nin senkronizasyon oranlarını kıskanmaya ve bu sebeple sözel şiddetini daha da arttırmaya başlayarak kendi sorunlarını dışarıya daha fazla yansıtmaya başlıyor. Animenin özüne yayılmış olan kaçış psikolojisini özümseyen karakterlerden olan Asuka'nın acılarından zihinsel ve fiziksel olarak kaçışı 22. bölümdeki Arael isimli insan zihnine nüfuz etme ve canlı bir organizmanın ruhuna saldırabilme yeteneğine sahip havari tarafından ifşa ediliyor. Ve Asuka'nın o güne dek kurduğu tüm bariyerler Arael tarafından yıkılıyor. Daha önce 16. bölümdeki havari Leylel tarafından Shinji'nin zihni ele geçirilmişti. Bu kez zihinsel saldırı Asuka'ya daha güçlü bir havari tarafından yapılırken Arael'in saldırısı sonucunda hayatını adadığı güçlü görünme arzusu, kaçtığı tüm nefret özelliklerini taşıyan Shinji'nin ona acıyor gibi yaklaşmasıyla zedelenir. よかったね、アスカ。
Oyuncak bebeklerden nefret eden Asuka'nın başarılı bir EVA pilotu olma kaygısı da Gendo'nun oyuncak bebeği olan Rei tarafından Longinus mızrağı sayesinde kurtarılmasıyla daha çok zedelenir. あの女に助けられるなんて、あんな女に助けられるなんて。 22. bölümde kendisine yardım için Shinji'nin gönderilmediğine tanık olan, 今初号機を侵食される事態は避けねばならん。 kendi değerini hep üst seviyede gören Asuka, 他に人いないんでしょ？ 23. bölümde Rei'ye yardım etmesi için Shinji'nin gönderildiğine de tanık olur. 何よ、私の時は出さなかったくせに。 Bu olay, Asuka'nın kendi inşa ettiği öz değerinin yok oluşuna birinci elden tekrar tanık olmasına, artık kendini değerli görecek hiçbir şey bulamamasına sebep olur. Ve hiçbir şeyi umursamamaya başlar. 私がいる理由もないわ。 EVA'lara kafayı takan herkes gibi kendi öz değerini kaybeden bir diğer karaktere ve onun annesine gelelim. Nerv'in öncülü olan Gihorn'da bilim insanı olarak çalışan Naoko Akagi, organik bir süper bilgisayar olan Mejai'ın da yaratıcısıdır. Naoko, bilgisayarları tasarlarken kişiliğinin 3 bölümünü bilgisayarlara ayrı ayrı eklemiştir. Mejai bilgisayarlar 3 ana bilgisayardan oluşur. Melchior isimli bilgisayar, Naoko Akagi'nin bilim insanı yönünü, Baltazar, Naoko'nun anne yönünü, Casper ise Naoko'nun kadın yönüne sahiptir. Honorable Mentions. Melchior, Baltazar ve Kaspar isimlerini Hazreti İsa doğduktan birkaç ay sonra ziyarete gelen 3 bilgeden alır. Gendo Ikari ile ilişkisi olan Naoko, Rei'nin birinci klonunun kendisiyle olan konuşmasında Gendo'nun kendisi hakkındaki gerçek düşüncelerini söylediği için bir sinir krizi geçirir. 怒るわよ。碇所長に叱ってもらわなきゃ。所長がそう言ってるのよ、あなたのこと。そ、ばあさんはしつこいとか、ばあさんは用済みだとか、ばあさんは用済みだとか。 Ve Rei'yi öldürür. あんたなんか死んでも代わりはいるのよ。レイ、私と同じね。 Naoko'nun Rei'nin bir klon olduğunu bilmemesi, bir çocuğu öldürdüğü düşüncesi Naoko'nun intihar etmesine sebep olur. Gihorn'de bu gizlilik içeren olaylar sonrasında Gendo ve altında çalışan herkes yeni kurulan Nerve altında çalışmaya başladı ve havari olarak bilinen varlıkların Ölüdeniz yazmalarında geçen dönüşüne karşı savunma hattı olarak organize oldular. Tıpkı annesi gibi Ritsuko da Gendo'nun yönetiminde çalışırken bir süre sonra onunla ilişki yaşamaya başlar. Naoko Akagi, Evangelion'un finali için oldukça önemli bir karakterdir. Asuka, Shinji ve Rei'nin EVA'ları varken Ritsuko'nun da Mejai bilgisayarları vardır. Bizim Allah'ımız var. Ve 3 EVA pilotunun da başına geldiği gibi Mejai bilgisayarlar da zihinsel bir havari saldırısına uğramıştır. Iriel isimli havari Mejai bilgisayarlara saldırmıştır. Her şeye uyum sağlama yeteneği olan Iriel, tıpkı Shinji, Asuka ve Rei'ye saldıran başka havarilerin de yaptığı gibi Mejai'ın verilerine erişir. お母さんの人格を移植したの。そう。 Evangelion finaline doğru giden yolculukta yaşadığı zihinsel zorluklar ortaya çıkmaya başlayan Ritsuko, Rei klonlarının bulunduğu havuzu yok eder. Ardından Ritsuko, Mejai bilgisayarların kodlarını Geofront'u yok etmek, Gendo'yu öldürmek ve onun planlarını durdurmak için değiştirir. Ritsuko, Naoko'nun bilim insanı, kadın ve en çok da anne yönüne güvenir ve kendi tarafında olacağını düşünür. Fakat kişiliğinin kadınlık tarafının işlendiği Kaspar aracılığıyla Naoko, kendi kızı olan Ritsuko'ya karşı Gendo'yu tercih ederek kızına ihanet eder. カスパーが裏切った。母さん、娘より自分の男を選ぶの。 Aslında finale dair yolculuklardan bu kadar bahsetmişken herkesin farklı bir şekilde yorumladığı Evangelion finaline gelelim. Bu konuya dair birçok şey okumuş olabilirsiniz. Bambaşka teorileriniz de olabilir. Fakat final konusunda herkesin nesnel yargıları gözlemledikten sonra öznel bir bakış açısı yaratması daha iyi olacaktır. Neon Genesis Evangelion'un finali
25. ve 26. bölümler ve End of Evangelion filmi olarak ikiye ayrılıyor. Aslında aralarında bir fark bulunmuyor. Dizinin 25. ve 26. bölümü Human Instrumentality Project gerçekleşirken karakterlerin zihinlerinde gerçekleşenleri seyirciye sunarken End of Evangelion hem Human Instrumentality Project'teki zihinleri hem de projeye doğru olan süreçte gerçek hayatta gerçekleşenleri daha geniş bir açıdan sergiliyor. Sinematik olarak incelersek eğer, sinemayla daha içli dışlı bir insan olarak End of Evangelion'a yapılmış en iyi sanat eserlerinden biri diyebilirim. Neon Genesis Evangelion ve End of Evangelion içerisinde kendinden önce kült olmuş birçok esere dair oldukça fazla referans barındırıyor. Hatta kendisinden sonra gelen eserleri de oldukça etkileyen bir sanat eseri. Şahsen filmde sunulan finali sevmeme rağmen televizyon serisindeki 25. ve 26. bölüm övücülüğü tarafında yer almak istiyorum. End of Evangelion'da gösterildiği üzere insanların sadece dünya üzerinde var olabileceği ve dünyada yaşam bittikten sonra insanlardan herhangi bir iz kalmayacağına dair umutsuzluğu olan Yui'nin insan yaşamına dair bir miras bırakma arzusu gerçekleşiyor. Ünite 1, içindeki ruhla birlikte evrenin sonsuzluğunda süzülmeye başlıyor. Yui'nin planı oğluyla birlikte sonsuzlukta var olmakken Shinji, insan tamamlama projesini reddediyor ve kolektif bir bilince ait olarak var olmaktansa birey olarak yaşayabileceği ve yanlışlar yapma özgürlüğü olan bir varoluşu tercih ederek dünyaya dönüyor. Dünyaya canlı olarak döndüğünde tüm insan bedenlerinin LCL denizine dönüştüğünü gören Shinji'ye bir diğer canlı beden Asuka eşlik ediyor. Fakat karmaşık bir zihin yapısından çıkan Shinji, Asuka'nın gerçek olup olmadığını başlangıçta anlamıyor. Birbirine zarar verme ve acı çekmenin olmadığı, A.T. Field'ın yok olduğu, kirpi ikilemine dair hiçbir şeyin kalmadığı dünyayı terk eden bir diğer karakter olan Asuka'nın olumlu bir alternatif gerçekliktense gerçekten hissedebilmenin, acının varlığını kabullendikleri dünyayı tercih eden kişilerden olduğunu görüyoruz. Peki neden milyonlarca insan içinde Asuka ve Shinji dünyaya dönüyor? İnsan tamamlama projesi tüm insanlara dünyaya dönme seçeneğini sunuyor. Fakat diğer insanların daha dünyada neler döndüğünü kavrayamaması gibi bir ihtimal de mevcut. Dönebilirler fakat dönebileceklerinin farkındalığına olayların içerisinde olan Shinji ve Asuka kadar hızlı varamayabilirler. Shinji birçok halüsinasyonun ardından Asuka'nın gerçek olup olmadığını anlamak için Asuka'yı boğuyor. Asuka'yı boğmasının işe yaramadığını gören Shinji, onun da halüsinasyon olup olmadığını anlamak için uzun süre Asuka'yı boğmaya devam ediyor. Shinji ile aynı sorgulama evrelerini ve kendi geçmişine dair imgelemeleri yaşayan Asuka, insan tamamlama projesini deneyimlerken kendi hayatında gerçekleşmesinden nefret ettiği ve kaçtığı her şeyi Shinji'nin tarafından da görmüştü. Shinji tarafından boğulan Asuka, bir süre sonra onun yanağını okşayarak ona sevgi gösteriyor. El ile de olsa bir tepki alan Shinji, A.T. Field'ın kalktığı insan tamamlama projesinden çıkamadığını düşünüyor ve Asuka'nın sahte gerçekliğine ağlayarak tepki veriyor. Kirpi ikileminin yok olduğu bir dünyada davranacak herkes gibi küçük bir sevgi kırıntısı gösteren Asuka, Shinji'ye mükemmel bir dünyada yaşamadıklarını göstermek adına Shinji'nin ağlamasını tıpkı normal Asuka'nın da vereceği gibi diyerek tepki veriyor. Bu noktada End of Evangelion filmi bitiyor. Shinji için bu son çok daha iyidir. Çünkü bu, Shinji'nin her seferinde sığındığı konforlu kaçışı tercih etmek yerine kabullenmenin olduğu bir dünyanın gerçekliğine dönebilmek demektir. Shinji ve Asuka'nın dünyaya geri dönüşüne dair kanıt ise Asuka'nın Shinji'yi anime boyunca yaptığı şekilde yadırgamaya devam etmesidir. Shinji'nin finalde yaşadığı şeyi anlamak için 16. bölümdeki Leylil isimli havarinin yarattığı Direct denizini anlamamız gerekiyor. Leylil'in tasarımı A Clockwork Orange filmindeki Alex'in girdiği dükkanda tavanda yer alan pop art tasarımından ilham alınarak oluşturulmuş. Leylil'in tasarımına değil, onun diğer havarilerden farklı kılan özelliğine odaklanmak daha iyi olacaktır.
Senaryo yazım aşamasında senaristler araştırma yaparken ünlü bilim insanı Paul Dirac hakkındaki bilgilerini varoluşsal bir kombinasyona çeviriyor. Dirac sessiz sakin, hatta röportaj yaparken bir muhabiri çıldırtacak derecede içine kapanıklığa sahip bir bilim insanı. Dirac'in bu içine kapanık sessiz kişiliğinin küçük yaşta kardeşini kaybetmesinin ve babasının ona zorla Fransızca konuşmaya zorlaması sebep olmuş olabileceğinden kaynaklandığı söyleniyor. Benzer bir geçmişi annesini kaybeden Shinji'de ve sürekli baskıları yapan babasında görüyoruz. Kuantum fiziğine öncülük etmiş Paul Dirac'ten ismini alan Dirac denizini başka bir referans olarak Hideo Kojima'nın Death Stranding oyununda görmüştük. Evangelion'da Leylel isimli havari Shinji'nin zihnine girerek ona içsel bir psikanaliz seansı yaşatıyor. Shinji bu seansta tüm aşağılık kompleksiyle başkalarının övgüsüne ve kontrolüne bağlı olan özdeğer duygusuyla kendi gölge arketipi olan Leylel yaratımı Shinji aracılığıyla yüzleştiriliyor. Dirac denizi olarak sembolize edilen gölgelerden oluşan deniz, Evangelion'da Carl Gustav Jung'un gölge arketipine bir referans olarak yer alıyor. Gölge denilen kavram, geçmiş travmalar, zehirleyici hayal kırıklıkları, içsel şeytanların barındığı ve kaçışların bastırıldığı psikoz durumlarında ortaya çıkan bir alternatif içsel kişiliktir. Leylel aracılığıyla psikoz anında ortaya çıkan bu içsel kişilik, Shinji'ye finalde yaşayacağı durumu daha erkenden özümseyebileceğini ona göstermeye çalışıyor. Ama senaryo Shinji'yi biraz daha süründürmeye karar veriyor. Kendini değersiz gören Shinji, dizi boyunca başkalarını incitmekten korkarken, incinmekten de aynı ölçüde korkuyor. Kendi korkusunu ve değersizlik anlayışını ise herkesin böyle olduğunu düşünme konforuna dayanarak yapıyor. İnsan tamamlama projesinden birey olmaya geçiş sürecinde artık babasının övgüsüne ve diğerlerinin ona imrenmesi için İVA pilotu olmaya ihtiyaç duymamaya karar veriyor. Başkalarının gözündeki Shinji, kendi gözündeki Shinji, kendi gözünden diğer insanların gözündeki Shinji fikrine artık sadık kalmayan Shinji, artık değişimin var olabildiğini gördüğü sürece gerçek benliğini aramaya koyulabilme özgürlüğüne sahip bir karakter oluyor. Kendi benliğini ve egosunu yeniden inşa edebilme gücüne sahip. Kendi değerini yaratırken dengeyi koruyabilme ve tekrar onu sarsabilme özgürlüğüne de sahip. Tıpkı önceden olduğu gibi. Fakat bu kez daha fazla özdeğere sahip ve kendisiyle uzlaşmış olarak. Video bitti. Başta söylediğim gibi. Hayat oldukça zor. Shinji için de, bizim için de.